Herkese merhaba. Bugün elimize öyle bir kitap alıyoruz ki, bu kitap bir sözlükten çok daha fazlası. Adeta 18. yüzyılın yerleşik düşünce yapısına karşı açılmış bir savaş ilanı, Voltaire'in felsefe sözlüğü. Ve bakın, Voltaire daha en baştan bize ne diyor? Bize hazır cevaplar sunmuyor, hayır. Bunun yerine gerçekliği anlama ve yorumlama biçimimize kökten bir meydan okumayla başlıyor. Evrenin temelinde yatan o kaçınılmaz çelişkiyi yüzümüze vuruyor. Evet, bu eser kesinlikle tozlu raflarda unutulmak için yazılmadı. Bu halkın zihnini harekete geçirmek için tasarlanmış, kelimelerden örülmüş entelektüel bir cephane. Yani işin özü şu ki, Voltaire'in asıl amacı sıradan bir okuru belki de o güne kadar düşünülmüş en tehlikeli, en yıkıcı silahla donatmaktı. Kendi aklını kullanma ve kendi başına düşünebilme yetisiyle. Peki Voltaire bu entelektüel saldırıyı nasıl düzenliyor? İlk iş olarak o dönemin toplumuna tarih ve din adı altında sunulan ve hiç sorgulanmayan o büyük hikayeleri hedefine koyuyor. Mesela bakın ne kadar zekice bir detay yakalıyor. Herkesin bildiği bu çok güçlü, o çok affedici hikaye meğer Aziz Yuhanna İncil'inin bilinen hiçbir antik Yunanca kopyasında yer almıyormuş. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Voltaire hikayenin ahlaki mesajına saldırmıyor, hayır. O hikayenin kesinliğine, onun sorgulanamazlığına saldırıyor. Tarihsel analizi adeta bir cerrah neşteri gibi kullanarak mutlak gerçek diye sunulan dogmanın aslında ne kadar kırılgan temeller üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. İşte bu tam da onun yöntemi. Bir miti yıkmak için başka bir antik otoriteyi sahneye sürüyor. Böylece ilahi görünen anlatıların ne kadar insani, ne kadar dünyevi ve ne kadar sarsak temellere sahip olabileceğini gözler önüne seriyor. Dış dünyadaki o sarsılmaz sanılan dogmaları böyle birer birer parçaladıktan sonra Voltaire o keskin ve acımasız bakışlarını bu sefer içeriye, yani bizatihi insanın kendisine, o karmaşık, o çelişkilerle dolu doğasına çeviriyor. Düşünsenize ne kadar radikal bir fikir bu. Voltaire diyor ki, madem ki duygularımızı ve aklımıza gelen fikirleri biz seçmiyoruz, o zaman onlardan oluşan karakterimizin de bizim irademize bağlı olduğunu nasıl iddia edebiliriz? Bu, insanın özgür iradesine dair tüm kabulleri sarsan determinist bir bakış açısı. Bu fikrini kanıtlamak için de Papa 5. Sixtus'un hayatını örnek veriyor. Bakın diyor, ahlak, siyaset, toplumsal roller. Bunların hepsi doğamıza bir süreliğine fren koyabilir, bir maske takabilir. Ama eninde sonunda o bastırılmış öz, o temel karakter her zaman dört nala geri döner. Voltaire'e göre bizler yekpare, tutarlı varlıklar değiliz. Tam tersine aynı anda birbirine zıt bir sürü şeyiz. İnsan kendi içinde yürüyen bir paradokslar bütünüdür. İşte Büyük İskender örneği de bunu kanıtlıyor. O hem bir katil hem bir kurtarıcı, hem bir fatih hem de bir kurucu. Bu zıtlıklar tarih yazımındaki hatalar değil. Hayır, bunlar insan doğasının en dürüst, en çıplak portreleri. Tıpkı insanlığın kendisi gibi. Peki, Voltaire, tüm bu dogmaları yıkıp insanın içindeki çelişkileri ortaya döktükten sonra ne yapıyor? Bizi bir enkazla mı baş başa bırakıyor? Hayır, yerine koymak istediği bir şey var. Ve bu şey hem çok basit hem de çağın çok ötesinde. Akla ve özgürlüğe dayalı bir toplum. Voltaire, özgürlük gibi devasa bir felsefi kavramı açıklamak için işe en temelden, neredeyse çocukça bir sorudan başlıyor. Kontrol edemediğimiz o basit, fiziksel gerçeklerden. İşte bu kadar. Demek ki biz zorunluluğa tabiiz. Fiziksel varlığımızın dayattığı sınırlara bağlıyız. Özgürlük eğer varsa ancak bu sınırların içinde bir anlam ifade edebilir. Ve işte Voltaire'in kilit tanımı burada geliyor. Ona göre özgürlük neden-sonuç ilişkisinden kopuk, mistik bir seçme iradesi değil. Çok daha somut bir şey. Nedensellik zinciri içinde oluşan arzularımızı eyleme dökme gücüdür. Yani özgürlük seçmek değil, yapabilmektir. Toplumsal özgürlüğe gelince, Voltaire demokrasinin potansiyelini görüyor ama onun tehlikelerine karşı da kör değil. Çok başlı ejderha metaforuyla kitlelerin kendi kendini yok edebileceğini anlatıyor. Ona göre demokrasi ancak çok küçük, şanslı ve homojen toplumlar için bir seçenekti. Çünkü insanın kusurlu doğasının en ideal sistemi bile yozlaştıracağını biliyordu. Sonuç olarak Voltaire'in bize bıraktığı miras bir dizi hap bilgi ya da kesin cevap değil. Hayır, onun mirası bir yöntem. Eleştirel bir düşünme araç takımı ve bu araç takımı inanın bana 18. yüzyılda ne kadar gerekliyse bugün de o kadar hayati. Voltaire, hakikati aramanın ve o rahatsız edici soruları sormanın bir bedeli olduğunu çok iyi biliyordu.
Bu bedel, düşünürü hem yukarıdakilerin hem de aşağıdakilerin hedefi haline getiren o tehlikeli ve yalnız konumdur. Tıpkı uçan balık gibi. Ne havaya ne de suya aitsindir. Ve işte bu soru bizi bugüne getiriyor. Voltaire'in fanatizme, dogmalara ve akıl dışılığa karşı verdiği o büyük savaş aslında hiçbir zaman bitmedi. Sadece savaşın geçtiği arenalar, kullanılan silahlar ve taraflar değişti. Mücadele ise devam ediyor.